Merhaba arkadaşlar. Bu robot süpürge Gearbest tarafından, o zamanlar Gearbest vardı. Aynı AliExpress gibi, Banggood gibi. İncelenmek üzere bize gönderilmişti. Bir saate yakındır video çekiyorum ve rece basmamışım. Her şeyini sökerken tek tek anlattım. Nereden çıktı, nasıl çıktı, ne işe yarıyor gibi anlata böyle bir detaylı yarım saate yakın bir video olacaktı. Ama dediğim gibi rece basmamışız. Süpürgenin hikayesini kısaca anlatayım bari. Buraya baktığınız zaman zaten anlarsınız. Bu süpürge bize geleli yaklaşık 8 sene oldu. Anakartta böyle bir yanık meydana geldi. Burayı da yakmış. Gearbest tarafından incelenmek üzere kanalımıza gönderildi. Ben bunu daha gelir gelmez parçaladım. Kanalımda videosu var. Her şeyini parçaladım, söktüm. O videoda anlattım. Yani en azından böyle bir süpürgenin iç yapısında neler var, nasıl çalışıyor, ne iş yapıyor gibi videoda anlatmıştım. Daha sonra pil videosu çektim. İçerisindeki bataryası bitmişti. Değişik bir batarya yöntemiyle kullanılabilir bir hale getirmiştik. Tekerleklerin içerisinde dişli kırılmıştı. O dişliyi yapmıştık. Onun da videosu var kanalımda. Anakart üzerinde 2 adet motor sürücüsü var, entegre var. Bunlar yanmıştı. Bunları ta Çin'den tedarik ettim, yaptım. Bir sene önce bozuldu. Tekrardan bozuldu. Yani içerisinden duman çıktı. Ben de içerisindeki pili çıkardım. Bir kenara koydum. Bir yıldır boşta duruyordu. Yaklaşık 6 sene falan stabil bir şekilde çalıştı ve geldiği son durum bu. Ben de bunu parçalamaya karar verdim. Böyle bir anakartı buldum aslında internet üzerinden, yurt dışı sitelerden buldum. Yaklaşık 3000 TL'ye falan mal oluyor bize. Yani 3000 TL'ye bu süpürgeyi tekrardan çalışabilir bir hale getirebilirdim ama şu yandıktan sonra o işten vazgeçtim arkadaşlar. Parçalamaya karar verdim. Tekrardan bir daha anlatayım. Şöyle bir malzeme çıkıyor içerisinden. Bu toz haznesi. Ön taraftaki hareketli bir sensör var. Bu kısım hareketli olduğu için üzerindeki sensörler ve karşısındaki şu kasa üzerindeki sensörleri harekete geçirerek süpürgenin yönlerini kontrol ediyor bu sensör sayesinde. Bu ledler bildiğiniz ışıklandırma ledi değil. Çünkü süpürge çalışırken buradan herhangi bir ışık çıkmıyordu. Muhtemelen kızılötesi bir ışık yayarak süpürgemizin yönlendirmesine yardımcı oluyordu. Ve süpürgeden söktüğüm en çok dikkatimi çeken vakum motoru. Bununla bir deney yapabiliriz. Bir içerik yapabiliriz. Çok yüksek bir emiş gücüne sahip sarı motorda bizim süpürgemizin fırçasının motoru. Çok güçlü, kaliteli bir motor. 2 adet tekerleğimiz var. Bu tekerlekler üzerinde de birer adet çok kaliteli, güçlü motorlar mevcut. Bu tekerleklerden birisinin içerisindeki dişli kırılmıştı. Bunu değiştirmiştik. Kanalımda videosu var. Çok kaliteli 2 adet tekerlek. Bunlar bu şekilde Letgo'dan veya sahibinden.com'dan yedek parça olarak da satılabilir. Bu motorda bizim ana fırçamızı, yani süpürme fırçasını çalıştıran motorumuz bu şekilde hızlı bir şekilde bu fırçayı döndürerek süpürgemizin çalışmasını sağlıyordu. Ağır, kaliteli bir motor. Küçük boyutta bir pompa çıktı. Bu pompa haznedeki suyu çekerek ıslak zeminleri bu pompa sayesinde ıslatarak silebiliyor arkadaşlar. Kasa üzerine baktığım zaman şu ön kısımdan ağır bir malzeme çıktı. Muhtemelen döküm olabilir. Kurşun da olabilir. Yani iç kısmı kurşun, dış kısmı plastik kaplama olabilir. Çok ağır bir malzeme.
Sanırım bu ağırlık buradaki süpürgemizin dengesini sağlamak için oluşturulmuş bir ağırlığa benziyor. Burada 4 adet de sensör var. Bu sensörleri sökmedim. Burada dursun. Bu kasa sağlam olduğu için bu kasayı internet üzerinden satabiliriz. Her neyse, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. En azından burada neler yaptık, neler söktük onları anlatmaya çalıştım. Buna benzer enteresan ürünlerin içerisinde neler var videoları gelmeye devam edecektir. İşte o videoları izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.